Merhaba, ben doçent doktor Deniz Erse, üroloji uzmanıyım. Bazı konular ürolojide çok ilgi çekiyor ve dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan bugün bir tanesini işlemek istiyorum. Bu da idrardan kan gelmesi. İdrardan kan gelmesinin birkaç nedeni olabilir. En sık gördüğümüz nedenlerden başlayarak taş hastalıkları. Önce ondan biraz kısaca bahsedeyim. Taş hastalıklarında kan gelirken genellikle bir ağrı da olur. Eğer böbrekten düşüyorsa taş, o zaman şiddetli bir ağrı olur. Eğer mesaneye doğru inmişse, yani idrar kesesine doğru inmişse, o zaman ağrı biraz daha azdır ama kanama olabilir. Eğer bu kanama çok fazlaysa, o zaman dikkatlice ultrason tetkikiyle, idrar tahlilleriyle kontrolleri yapmak lazım. Ondan sonra eğer taş düşüyor gibiyse biraz gayret ederek ağrı kesicilerle onun düşmesini bekleriz. Yok düşmüyor, yollarda takılıyorsa, o zaman bir idrar yolundan kapalı bir tedaviyle, ameliyat tedavisiyle taşlar halledilebilir. İkinci kanama nedeni idrarda idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bunları daha çok hanımlarda görürüz. Beylerde de olabilir idrar yolundaki enfeksiyonlarda kanama, ama daha çok hanımlarda olabilir. Onlarda da öyle sık idrara gitme, idrar yaparken acı, zorlanma gibi şikayetler olabilir. O zaman da yapılacak en önemli şey idrar kültürü yapmak. Bu idrar kültüründe mikrop üremesi var mı yok mu onu görürüz. Ondan sonra da antibiyogram dediğimiz o mikroba hangi antibiyotiğin kullanılması lazım, uygun antibiyotiği vererek tedavimizi yaparız. Eğer enfeksiyonla beraber ağrılar da yukarıları taraflarda varsa, böbrek taraflarında veya karın taraflarında, o zaman yine bir ultrason yapmakta yarar olabilir. Orada da başka bir neden, böbrekte bir hasar var mı yok mu onu anlayabiliriz. Bir üçüncü neden de, o da tabii biraz daha az görürüz ama daha önemlidir. Kanserler. Mesane kanserlerinde özellikle kanamalar olur. İlk başlarda hafif bir kanama olur ve ondan sonra birkaç ay hiç kanama olmayabilir. Ve o süre zarfında maalesef ya kanama oldu geçti diye geçiştirilirse hastalık ilerleyebilir. Onun için tabii çok telaş etmeden ama her idrar yolu kanamasında mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmakta yarar var. Çünkü mesane kanserlerinde erken yakalandığı zaman çok rahatlıkla, yine bir ameliyat olsa da çok rahatlıkla ve hayatı tehdit etmeyecek şekilde tedavi rahatlıkla yapılabilir. Bir de tek sakıncası, daha doğrusu dikkat edilmesi gereken şey, mesane kanserlerinde tekrar edebilir. Onun için düzenli kontrollerde gidilmesi lazım. Ayrıca bazen böbrek kanserlerinde de idrar yolu kanamaları olabilir. Bunun için de yine ultrason, MR veya da tomografi ile değerlendirerek ona göre bir tedavi yoluna gidilebilir. Bir kanama nedeni de zorlanma, mekanik olabilir. Mesela özellikle erkeklerde, biraz orta yaşı geçmiş erkeklerde prostatın yaptığı zorlanmalara bağlı ıkınma ve kanamalar olabilir. İdrar zorluğu, özellikle işte idrarı yapacağım diye zorlanırken prostat hastaları, orada bir kanamaya neden olabilir. Onda tabii işte prostatına bakmak, bazı testleri var. Erkeklerin çok sevmediği prostat muayenesini yapmak, onlar gereklidir. Bazen de idrardaki kanamalar kan sulandırıcı ilaçlara bağlı olabilir. Tabii her zaman değil ama onun için de yine çok telaş etmemek lazım. Fakat yine dediğim gibi kanamanın nedenini anlamak için mutlaka bir hekime başvurmakta yarar var. Bundan başka bir de gözle görülmeyen fakat laboratuvar tetkiklerinde, idrar tahlillerinde gördüğümüz kanamalar olabilir. Bunlar da genellikle çok klinik önemi olmayan, insanları biraz telaşlandıran fakat klinik önemi olmayan kanamalardır. Bazen nefroloji dediğimiz dahiliyenin böbrekle ilgilenen branşında ilgili şeyler olabilir. Böbrek yetmezliği çok nadir olsa da olabilir. Onun için ona dikkat etmek lazım. Bundan başka da
Yani çok önemli bir konu yok artık kanamalarla ilgili olarak. Ben doçent doktor Deniz Erse, üroloji uzmanı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.